Merhaba arkadaşlar. Genç TV'de bugün size kısa bir özü teşkil edecek bir soruyu cevaplayacağım. Bir arkadaşımızdan gelmişti. Sizce dediler toprağın fethi mi önemlidir yoksa gönüllerin fethi mi önemlidir? Kadim tarihimize baktığımız zaman 2000 yıl evvel Bozkır'dan çıkıp batıya doğru her zaman ilerlemişiz. Bu ilerleme süreci içerisinde de çok fazla topraklar edinmişiz, yurt değiştirmişiz, coğrafya değiştirmişiz, din değiştirmişiz. İslam ile müşerref olduktan sonra milli kimliğimizi İslam'ın içerisinde gömerek, meczederek yeni bir nüve ortaya çıkarmışız. Topraklar her zaman değişir. İbn Haldun'un teorisine göre bir devlette doğar, büyür, yaşar ve ölür. Her devlet bir şekilde yaşayacaktır. Bizdeki devleti ebed müddet kaidesi bir devletimizin coğrafya değişse de millet olarak bir ve bütün şekilde yaşamamız ve kültürümüzü bu devlet üzerinden sürdürmemiz ilkesi üzerine kuruludur. Bu yüzden gönüllerin fethi diyoruz. Çünkü güçsüz düştüğümüzde toprakları kaybetsek bile gönül coğrafyamız her zaman bizimle olacaktır. Bugün Bosna'da vefat eden bir Müslüman Boşnak benim cenazemi bir Türk kıldırsın diyorsa, bugün Afrika'nın tırnak içerisinde en izbe yerlerinde bir Türk geldiği zaman Abdülhamit'in torunu geldiği deniyorsa veya tarihin bir döneminde Osmanlı Paşası ölür mü? Osmanlı Paşası elbette bir gün tekrar buraya gelecektir nidaları duyuluyorsa bu tamamen toprakların değil, önce gönüllerin fethinden kaynaklıdır. Anadolu'da Osmanlı ile beraber başlayan yeni bir Türk devletinin kurulma süreci içerisinde Osmanlılar gaza cihat politikasından hareketle Bizans ve Balkanlar üzerine seferler yapmaktaydılar. Ama bu seferleri yaparken bu bir sistematik içerisinde ilerlemekteydi. Tabii bu sistem çok planlı da değildi aslında. Tamamen tarihin ve sürecin Osmanlı'nın kaderine müdahil olması noktasında Osmanlı'nın büyümesine, gelişmesine vesile olabilecek olanaklar bir şekilde oluşmuştu. Bunlardan biri de Abdalan Rum adı verilen yapıydı. Nedir bu Abdalan Rum? Rum Abdalanları demektir. Yani Rum'dan kasıt Anadolu'yu kastediyoruz. Orada yaşayan, İslamlaşmış ama İslamlaşmayı tarikatlar tasavvuf süreciyle tamamlamış ve bunu bir öğreti haline getirmekle beraber gaza cihat politikasına tasavvuf ve tarikat örgüsü içerisinde ve cihat ederek hizmet etmeyi amaçlıyorlardı. Peki bunlar ne yapıyorlardı? Osmanlı A bir merkezde duruyor, B bir merkeze sefer planlıyor. O B merkeze sefer yapılmadan evvel bu tarikat mensupları ki bunların içerisinde Vefailer, Kalenderi dervişleri vardır. Daha sonra Bektaşi dervişleri de bunların arasında müdahil olacaklardır. Gidip oralarda İslam'ı tebliğ ediyorlar. Osmanlı'nın ne kadar hoşgörü sahibi olduğunu anlatıyorlar, aktarıyorlar. Zaten gittikleri yerlerde de bir zulüm politikası tırnak içerisinde İslam'a göre mevcuttu. İslam'ın olmadığı yer Osmanlı'nın güttüğü cihat politikasına göre zulüm altındaydı. Bu İslam geleneği içerisinde de bu temel kaidedir. Giden dervişler orada insanların kalbini Osmanlı'ya, İslam'a ısındırırlar. Bu ısındırmanın neticesinde Osmanlı geldiğinde bölge halkı, ahalisi Osmanlı'ya hiçbir şekilde direnmezdi. Bunlar daha çok Balkanlarda gerçekleşmiştir. Daha sonra dediğimiz üzere Bektaşiler bu görevi çok fazlası üstleneceklerdir. Sarı Saltık bu anlamda ciddi bir figürdür. Osman Baba bu anlamda ciddi bir figürdür. Geyikli Baba bu anlamda ciddi bir figürdür. Merhum Ömer Lütfü Berkan Hoca, Kolonizatör Türk Dervişleri adlı makalesinde bunu anlatır. Bunu çok daha kısa ifade edersek, Osmanlı toprakları fiilen fethetmeden evvel gönül erleriyle bölgeyi fetheder. Daha sonra askeriyle beraber gittikten sonra hudutları tayin eder, devletini genişletirdi.